Kripto Para Dünyası kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bir yatırım tavsiyesi vermeden Bitcoin'i ve altcoin'leri bugün tekrar sizler için inceleyeceğim arkadaşlar. Bugün Bitcoin ile başlayacağız ve bazı altcoin'leri tekrar sizlerle birlikte detaylı bir şekilde değerlendireceğim. Bitcoin'de arkadaşlar özellikle de kırmızı alan destek alanı olması açısından bizler için önemliydi. Dün bu alan aşağı yönlü kırılmıştı ama günlükte alan üzerinde kalmayı başarabilmemiz güzel. Yatay alandan sizlere bahsetmiştim. Görmüş olduğunuz gibi bu yatay alan içinde Bitcoin'in gelip gittiğinden bahsetmiştim. Alan kırıldıktan sonra arkadaşlar daha aşağılara gidebilme ihtimali tabii ki söz konusuydu. Ama burada önemli olan belli oranlarda takip edilmesi. Alan kırıldıktan sonra arkadaşlar bakın burada bir likidite olduğundan bahsetmiştim. Likiditeyi aldıktan sonra hareket yukarı yönlü tekrar devam etti ve günlük bazda kırmızı alan üzerinde kapatmayı başarabildik. Bu bizler için önemli bir detaydı. Ve akabinde yukarı yönlü hamle gelmiş durumda. Özellikle de ABD borsalarına baktığımız zaman burada da olumlu seyrin devam ettiğini görüyoruz. Dünkü videoda kırmızı alan geçilirse tekrar yukarı yönlü takip edilebileceğinden bahsettik. Kırmızı alanı sert bir mumla geçti arkadaşlar. Ve akabinde şu an için yeşil alanı geçmeye çalışıyor. Yeşil alanda geçilirse 42.717 bölgesi ve akabinde 43.228 bölgesi karşılaşacağımız direnç bölgeler arasında. Günlük baza geldiğim zaman arkadaşlar kırmızı alan altında özellikle de kullandığım indikatör tarafından bu bölgelere gerçekten bir destek açılmıştı ve bu destek üzerinde günlerdir durmaya çalışıyor. Konsolidasyon sürecinden sonra arkadaşlar bakın burada yutan bir mum söz konusu. Yani burada düşüş mumunu yutan bir yükseliş mumu var. Bu da bir trendin dönüşebileceğini gösteriyor. Özellikle de destek bölgesi ve konsolidasyon bölgelerinden sonra. Şu an için Bitcoin eğer günlük bazda değerlendirecek olursak 43.900 bölgelerine kadar ilk etapta gidebilir. Burada günlük kapanış açısından 39.200 bölgesinin altındaki kapanışlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bitcoin bu bölgelerde kaldığı sürece tekrardan yukarı yönlü kendini atmak isteyebilir. Burada özellikle de kanalımızın orta bölgesi ilk denenmesi gereken bölgelerden birisi olabilir. Burası 43.200 bölgesi. Sonrasında hareketli ortalamamız var arkadaşlar. 43.900 bölgesi. Bu bölgelerde geçilirse kanalın tepe bölgesine doğru gidebilir. Kripto para piyasası diğer piyasalar gibi hala çok oturmuş bir piyasa değil. Bunu hepimiz biliyoruz. Bu yüzden ani haber akışları, ani gelişmeler burada çok sert bir şekilde fiyatlanıyor. Hangi coin'i takip ederseniz edin, Bitcoin veya altcoin hiç fark etmez arkadaşlar. Önemli olan stoplu bir şekilde ilerlemek. Stoplu bir şekilde ilerlerseniz bu piyasada her zaman kazanç elde edebilirsiniz. En azından stop kullanarak yapmış olduğunuz stratejiler doğrultusunda zararlarınızdan minimize etmiş olursunuz. Bunu her zaman belirtiyorum. BTC burada 39.500 bölgesi, 39.200 bölgesi altına gelmediği sürece günlük bazda arkadaşlar yukarı yönlü istek devam edebilir. Burada bu bölgeye dikkat edip bu alanlardan sonra Bitcoin takip edebiliriz. Şimdi buradan altcoin'lere geçmek istiyorum arkadaşlar. Altcoin'lere geçmeden önce bundan önceki videoda Prime XBT borsasından biraz bahsetmiştim sizlere. Özellikle de bu borsadaki copy trade'den bahsetmiştim ve orada detaylı bir şekilde dile getirmiştim. Arkadaşlar bu borsa tek başına birçok şey içerisinde barındırdığı için tekrardan sizlere tanıtmak istedim. Yani burada forex işlemleri, emtia, hisse endeksleri bunların hepsini alıp satabiliyorsunuz. Kripto paralarda kaldıraç açabiliyorsunuz. Ons altında, gram altında, ons gümüşte, petrolde tekrar kaldıraçlı işlem açabiliyorsunuz. Tabii ki burada risk tamamen size ait. Öncelikle bunu bildirmek istiyorum. Ben burada bir yatırım tavsiyesi vermeden tanıtımını gerçekleştiriyorum. Yarın arkadaşlar Twitter hesabımdan bu borsaya kayıt yapan arkadaşlar için 50 dolar değerinde bir promosyon kodu çekilişi yapacağım arkadaşlar 10 arkadaşımız için. En azından onu kullanarak burada sizler de kendinizi deneyebilirsiniz. O parayla yapmış olduğunuz karları çekebiliyorsunuz. Bunu buradan belirtmek istedim sizlere. Eğer sizler de bundan faydalanmak isterseniz arkadaşlar Twitter'dan beni takip edebilirsiniz. Yarın büyük bir ihtimalle bu çekilişi gerçekleştirmiş olacağım. Burada piyasalar açısından baktığımız zaman arkadaşlar şimdi burada dolar TL bazında da alım satım gerçekleştirebiliyorsunuz. Özellikle de Forex bölümünde ve orada birçok işlem çiftinde işlem açabilme imkanına sahipsiniz. Forex bölümüne geldiğimiz zaman arkadaşlar bakın burada gerçekten yani Euro, ABD doları, İngiliz sterlini, Amerikan doları, burada AB, Avustralya doları, Kanada doları gibi bir sürü çift söz konusu arkadaşlar görmüş olduğumuz gibi. Sizler de Forex piyasasında işlem açıyorsanız arkadaşlar bu borsayı da değerlendirebilirsiniz. Tabii ki bunu net bir şekilde belirtmek istiyorum arkadaşlar. Ben burada borsayı sadece tanıtım amacıyla sizlere sunuyorum.
Tüm borsalarda, özellikle kripto borsalarında var olan risklerin burada olduğunu da unutmamak gerekiyor. İşlem çiftleri açısından görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, özellikle bunu göstermek istedim. Türk lirası ABD doları cinsinden burada istiyorsanız aynı zamanda özellikle de bankadaki makaslardan çok şikayetçiyseniz arkadaşlar, buradan da işlem gerçekleştirebilirsiniz. Kripto para birimleri açısından da baktığımız zaman arkadaşlar, burada kaldıraçlı işlemler de açabiliyorsunuz. Bitcoin, Ethereum, Litecoin, XRP gibi. Burada EOS, ADA, DOT, BNB, gerçekten birçok çift var arkadaşlar. Bakın Luna, AVAX, Matic, Shipcoin, Atom, Near, Algo, TRX. Burada hem BTC bazında hem dolar bazında arkadaşlar burada işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu FTX token var arkadaşlar. Phantom, XLM, Mana, Sand, VET, XTZ, ICP gibi birçok coin'i de arkadaşlar kendi içerisinde barındırıyor, görmüş olduğunuz gibi. Sizler de Prime XBT borsasını istiyorsanız arkadaşlar detaylı bir şekilde sitesine girip değerlendirebilirsiniz. Açıklamalar kısmında sizlere kayıt olabileceğiniz bir link de bırakacağım. İstiyorsanız oradan kayıt da gerçekleştirebilirsiniz. Tekrar belirtmek gerekirse arkadaşlar, borsanın en önemli özelliklerinden birisi sadece kripto para alım satımına yönelik bir borsa olmaması. Gerçekten hem aynı zamanda endekslerin alınıp satılabileceği, emtiaların alınıp satılabileceği, yani tek bir cüzdanla birçok işlemi bir arada gerçekleştirebilme imkanına sahip. Günlük hacim konusundan da değerlendirdiğim zaman arkadaşlar, hacimleri her geçen gün artan borsalardan birisi. Ve burada da en önemli özelliklerden birisi CopyTrade'den bahsetmiştim. CopyTrade'de de arkadaşlar orada başkalarının yapmış olduğu işlemleri, özellikle de başarılı olmuş olan traderların yapmış olduğu işlemleri istiyorsanız kopya edip sizler de aynı şekilde al sat gerçekleştirebiliyorsunuz. Tabii ki kendi içerisinde riskleri barındırıyor. Bundan önceki videomda net bir şekilde bundan bahsetmiştim sizlere. Sizler de bu doğrultuda kendiniz buna göre bir karar verip istiyorsanız değerlendirebilirsiniz. Şimdi buradan arkadaşlar altcoin'lere geçmek istiyorum. Altcoin'lere geçerken arkadaşlar, Metaverse coin'lerinde bir hareketlilik var şu an için. Bunlardan birisi Sand. Sand coin'de daha önce de sizlere çoğu kez bahsetmiş olduğum bir kanal vardı. Logaritmik ölçekte takip ettiğim ve gerçekten hala harika bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Bugüne kadar nadir görmüş olduğum uzun vade çalışan kanallardan birisi. Ve gerçekten her kanal dip bölgesi ve tepe bölgesi şu an için çok başarılı bir şekilde çalıştı. Dün arkadaşlar katıl butonundaki arkadaşlarla birlikte tekrardan bu dip bölgesini mükemmel ötesi yakalamayı başardık. Özellikle de saatlik bazlarda arkadaşlar bunu başardık. Bakın dün yapmış olduğum paylaşımda burada görmüş olduğunuz gibi Sand'dan bahsetmiştim. Tekrardan kanalımızın dip bölgesine geldiğini, 2.54 bölgesinin önemli bir destek olduğunu, bu bölgeden sonra dönüş emarelerini takip edeceğimiz ve kademeli bir şekilde alım gerçekleştirebileceğimizden bahsettim. Ve gerçekten tam zamanında ve yerinde yakalamayı başarabildik. Çünkü 4 saatliklere, 8 saatliklere geldiğimiz zaman arkadaşlar, özellikle de 12 saatlikte tam kanalın dip bölgesi denendi. Denendikten sonra 12 saatlikte gerçekten bir dönüş mumu geldi. Ve bundan sonra da görmüş olduğunuz gibi hareketlilik mükemmel bir şekilde devam ediyor. Kanalın dip bölgelerinden şu ana kadar yapmış olduğu hareket %17.82'lik mükemmel ötesi ve gerçekten kanal yine de mükemmel bir şekilde çalıştı. Burada eğer siz sandı takip edecekseniz arkadaşlar, 3.11 bölgesi geçildikten sonra istiyorsanız takip edebilirsiniz. Burası ilk direnç bölgelerinden birisi. Çünkü doğru yerde işlem açmadığınız zaman ara bölgelerden işleme girmek hiçbir zaman doğru bir davranış olmayacaktır. Bu yüzden eğer bir işlem takip ediyorsanız arkadaşlar, asla işlemin ortasında buna katılmamanız gerekiyor. Eğer siz doğru yerde girmediyseniz ondan sonraki direnç bölgeleri kırılımlarını, güçlü direnç bölgeleri kırılımlarını takip edip kırıldıktan sonra retest tamamlanmışsa o bölgenin altına stop koyup takibe devam edebilirsiniz. Tabii ki bu bir tercih meselesi. Bunu sadece teknik seviyeler dışında sizlere belirtmek istedim. Mati'ye gelmek istiyorum arkadaşlar. 22 Nisan'da gerçekten önemli bir duyuru yapacağını bildirdi. Özellikle de Twitter hesabında ve bunun doğrultusunda bir hareketlenme geldi. Bundan sonra bana göre Mati'yi biraz yakın takip etmek gerekiyor. Çok önemli bir haber akışı gelirse bunu gerçekten çok güzel fiyatlayabilir. Şu an için bunu bilmiyoruz. Ama tabii ki beklenenlerin dışında da bir haber gelirse bu sert düşmesine neden olabilir. Bunu asla unutmamanız gerekiyor. Bu yüzden haber akışını takip ediyorsanız çok temkinli ilerlemeniz gerekir. Matik'te takip edilecekse arkadaşlar, kırmızı bölge önemliydi. Dün 1.3 bölgesinden sonra takip etmeye başladık. Biz ilk direnç bölgesini kırdı. Retestini 12 saatlikte gerçekleştirmiş durumda. Şu an için yukarı yönlü bir hamle olsa da bakın kullandığım indikatörden buradan tam bir direnç açılmış 1.44 bölgesine. Eğer Matik 1.44 bölgesini 4 saatlikte kırarsa arkadaşlar, sizler de istiyorsanız
o bölgelerden sonra takip edebilirsiniz. Buradan Mana'ya da geçmek istiyorum. Mana'da dün tekrar dip bölgesinden harika yakalamış olduğumuz bir coin'di. Neden? Çünkü Mana'da da arkadaşlar harika bir şekilde çalışan bir yükselen trend kanalı vardı. Bakın bu görmüş olduğumuz bölgelerden sonra Mana'da Sand'da olduğu gibi bu trend bölgesine geldi. Noktasal bir şekilde bölgeyi denedi ve en güzeli arkadaşlar günlükte tam dip bölgede bir çekiç formasyonu. Çekiç formasyonundan sonra da şu an için bunu tamamlayabilecek bir yükseliş mumu görüyoruz. Bu gerçekten güzel bir dönüş emaresidir. Burada 2.2 bölgesi ilk direnç bölgesi arkadaşlar ama benim için önemli ilk direnç bölgesi 2.26 bölgesi. Eğer bu alanlar geçilirse sizler de Mana'yı o bölgelerden sonra istiyorsanız takipte bulunabilirsiniz. AVAX çok soruluyordu. AVAX'ta da arkadaşlar bakın haftalık bazda takip etmiş olduğum bir kanal var. Maalesef AVAX'ta bu kanal aşağı yönlü haftalıkta kırıldı ve test gerçekleştiriyor. Yani burada Mana'nın dışında, Sand'ın dışında AVAX'ta bir kırılım söz konusu. Peki bu kırılım geldi diye illaki düşmek zorunda mı? Değil. Fake kırılım da gerçekleşebilir. Neden derseniz şimdi kanaldan bağımsız bir şekilde düşünürsek burada şu an için AVAX'da benim için kilit bölge 74.7 bölgesi. Eğer bu bölge altında günlük bağımsız kapanışlar görürsek o zaman AVAX'da tekrardan aşağı yönlü sert hamleler görebiliriz. AVAX şu an için 88 bölgelerini denemek isteyebilir. Eğer bu alan geçilirse arkadaşlar ve üstünde kalmayı başarabilirse 100 bölgesine doğru gidebilir. Burada önemli olan 100 bölgesinin geçilmesidir. Çünkü burada aynı zamanda bir formasyon boyun bölgesi kırılımı da söz konusu olacaktır o bölgelerden sonra. Bu yüzden AVAX takip edilecekse söylemiş olduğum destek ve direnç bölgelerine dikkat etmenizde fayda var diye düşünüyorum ben. Bugün sizlere Atacoin'i paylaşmak istiyorum ve Atacoin'i ben şu andan itibaren dünden beri takip ediyorum. Atacoin'de de arkadaşlar bakın kullandığım indikatör mükemmel bir destek açtı. Destek bölgesinden sonra tam aşağı yönlü fake bir kırılım denendi. Ama günlükte üstünde mükemmel bir ve iğnesiz bir çekiş mumuyla kapattı ve yukarı yönlü hamlesine başlamış durumda. Şu an için özellikle de 0.35 bölgesi altı kapanışlar stop olmak kaydıyla takip edilebilir ama ilk direnç bölgesinin de geçmesini bekleyebilirsiniz. Çünkü şu an için ara bir bölgeden alım yapmış olursunuz. İlk direnç bölgesi geçirse arkadaşlar sizler de kademeli bir şekilde diğer direnç alanlarına doğru istiyorsanız bu coin'i takip edebilirsiniz. Buradan özellikle arkadaşlar sizlere paylaşmak istediğim birkaç tane daha coin söz konusu. Bunlardan birisi ADA. ADA'da da arkadaşlar bir Tobo formasyonu oluşumu söz konusu olabilir. Bakın şu bölge sol omuz bölgesi, burası boyun bölgesi. Sağ omuz bölgesini tamamlamak için arkadaşlar bu bölgeye doğru bir hareketlilik gerçekleştirebilir. Bu bölgeyi hemen kırmızı yapalım sizler için. Ve bu bölgelere doğru bir hareketlilik gerçekleştirecekse arkadaşlar bu yaklaşık %35'lik bir hareketliliği akabinde getirebilir. Burada benim için önemli olan bölge yeşil alanın üzerinde tekrardan bir çekiç formasyonuyla kapanışın gelmesi, retestin yapılması, akabinde hareketin başlayabilme olasılığı ve ilk hedef bölgeleri 1.078 bölgesi. Bakın bunları size söylerken illaki gidecek diye bir şey söz konusu değil arkadaşlar. Bu yüzden AVAX takip ediyorsanız 0.90 bölgesi altı kapanışlar 4 saatlik, 12 saatlik, 8 saatlik veya günlük bu sizlerin risk getiri analizinize göre değişir arkadaşlar. Bu bölge altı kapanışlar stop olmak kaydıyla ya da daha kısa takip etmek istiyorsanız 0.92 bölgesi altı kapanışlar stop olmak kaydıyla istiyorsanız adayda bu bölgelerden sonra takipte bulunabilirsiniz. TLM'ye geleceğim. Bu yıl önemli hareketler beklediğim coinlerden birisi olduğunu defalarca dile getirdim. Hala istediğim hareketler gelmiş durumda. Tabii ki değil. Hala ayrışabilmiş bir coin özelliği kesinlikle taşımıyor. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Ama bu bir beklentidir. Şu an için de arkadaşlar özellikle de Metaverse coinlerinde bir hareketlilik söz konusu olması akabıyla takip edilebilir. Bunun dışında günlük bazda bakın arkadaşlar yükselen bir trendin dip bölgesi daha önce bu iki alanda denenmişti. Noktasal bir şekilde denendi. Denendikten sonra tepki geldi. Ve tekrardan kullandığım indikatör mükemmel bir destek bölgesi olarak çalıştı. Altına fake bir iğneleme hareketi üstünde kapanış gerçekleştirdi ve hareketine başlamış durumda. Bu saatten sonra daha kısa zaman aralıklarında eğer takip edilecekse arkadaşlar görmüş olduğumuz destek ve direnç bölgelerini biz ne yapıyorduk? Hemen ikiye bölüyorduk. Yani burada şu an için özellikle 4 saatlik bazda turuncu yapalım bunu. 0.1019 bölgesini kırmayı başarabilirse, bölge üstünde kalmayı başarabilirse istiyorsanız sizler de stoplu bir şekilde bu saatten sonra takip edebilirsiniz. Bugünlük sizlere anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Hepinizi çok seviyor, saygılar sunuyorum.